Düşün, hayatın başladığı yer. Hiçbir şeyin kolay olmadığı bir toprak. Jamaika'nın dağlık bir köy. Yoksulluğun, ayrımcılığın, suskunlukların ortasında doğuyor. Çocukken ayakkabın yok. Evinde ne doğru düzgün elektrik var ne de yemek. Ama sesin var. Ve o ses zamanla bir halkın sesi olacak. Bir gün sadece şarkı söylemeyecek bu adam. Tüm dünyayı uyan diye titretecek. Bob Marley. O sadece bir reggae müzisyeni değildi. O barışın savaşçısıydı. Ve onun hikayesi hala susanlara cesaret vermeye devam ediyor. Robert Nesta Marley 6 Şubat 1945'te Jamaika'nın Saint Anne bölgesindeki Nine Mile köyünde doğdu. Babası Norval Marley beyaz bir İngiliz subayıydı. Annesi Cedella siyahi ve genç bir köylü kızıydı. Babası Bob henüz bebekken ortadan kayboldu. Bob ne beyazlar tarafından kabul gördü ne de siyahlar arasında kendine ait hissedebildi. Bu onun içinde sürekli bir yabancılık duygusu yarattı. Daha çocuk yaşta fark etti ki insanlar seni ten renginle yargılayabilir ama sen onunla konuşmayı öğrenmelisin. Renklerin önemi yok. İnsanlar insanlara aittir diyerek sadece bir söz değil bir duruş bıraktı arkasında. Annesiyle birlikte başkent Kingston'a taşındılar ama umutla gittikleri şehir onları şiddet, yoksulluk ve umutsuzlukla karşıladı. Trench Town adlı mahallede çinko çatılı bir gecekonduda büyüdü ama Bob o karanlığın içinde bir ışık buldu. Müzik. Çocuk yaşta sokakta şarkılar söylemeye başladı. Gitarını kendi yapan bir çocuğun elinden çıkan melodilerdi bunlar. Ne sistemi biliyordu ne de nota. Ama kalbinde bir isyan vardı ve o isyan melodilere dökülüyordu. 1963'te çocukluk arkadaşları Bunny Wailer ve Peter Tosh ile birlikte The Wailers grubunu kurdular. Önce ska ve rocksteady tarzında çaldılar. Sonra reggae doğdu. Reggae ezilenlerin sesiydi. Sömürülenlerin kalp atışıydı. Marley bu müziği yalnızca Jamaika'ya değil tüm dünyaya duyurdu. Plak şirketleri onları istemedi. Radyo onları çalmadı. Ama Bob dedi ki bir insanın müzikle tedavi olabileceğine inanıyorsan o zaman gerçekten iyileşme şansı vardı. Bu yüzden asla vazgeçmedi. 1966 yılında hayatının dönüm noktalarından biri gerçekleşti. Rita Anderson ile evlendi. Aynı zamanda Rastafari inancıyla tanıştı. Bu inanç doğallık, eşitlik ve sevgi üzerine kuruluydu. Etiyopya İmparatoru Haile Selassie'yi Tanrı'nın yeryüzündeki yansıması olarak görüyordu. Bob saçlarını uzattı. Dreadlock stilini benimsedi. Sigarası artık tütün değil, gancaydı. Müzik artık sadece bir eğlence değil, bir dua, bir çağrıydı ve o çağrı milyonlarca kalpte yankılandı. 1976 yılında Jamaika'da seçimler yaklaşırken ülkede büyük bir siyasi kutuplaşma yaşanıyordu. Bob Marley halkı birleştirmek için Smile Jamaica adında bir konser düzenledi. Ancak konserden sadece 2 gün önce evine silahlı saldırı düzenlendi. Göğsünden ve kolundan vuruldu. Ama 2 gün sonra o sahnedeydi. Yaralıydı ama durmadı. Kötü insanlar dünyayı değiştirmek için hiç ara vermiyor. O halde ben neden ara vereyim dedi. Bu bir müzikal performans değildi. Bu korkuya karşı dik duruşun sembolüydü. 1977'de albümünü çıkardı. Bu albüm dünya çapında büyük ses getirdi. Londra'dan Lagos'a, Tokyo'dan Rio de Janeiro'ya kadar her coğrafyada insanlar Bob Marley'in sesinde kendini buldu. No Woman No Cry, Get Up Stand Up, One Love, Redemption Song. Bunlar sadece şarkı değil, bunlar uyanıştı. Sözleriyle değil, ruhuyla iyileştiriyordu insanları. Gözlerinizi kapatın ve müziği hissedin. Çünkü müzik hissettirmiyorsa hiçbir şey değildir diyordu. Bob Marley'in aşk hayatı da en az müziği kadar fırtınalıydı. Rita Marley ile evliydi. Ondan 3 çocuk sahibi oldu. Ama Bob tek eşli değildi. Hayatı boyunca birçok kadınla ilişki yaşadı ve toplamda 11 çocuğu olduğu kabul ediliyor. Bu çocuklar arasında en bilineni Ziggy Marley. O da babası gibi müzisyen oldu. Bob ailesine çok bağlıydı ama sahneler ve stüdyolar onun eviydi. Para hayatı satın alamaz ama sevgi sana her şeyi hatırlatır diyerek çocuklarına sadece servet değil bilinç bıraktı. 1980 yılında ayak parmağında küçük bir yara fark etti. Ama bu yara aslında kötü huylu bir cilt kanseriydi. Melanom. Doktorlar bacağını kesmesini önerdi ama o beden bütünlüğüne olan inancı nedeniyle reddetti. Rastafari inancına göre beden kutsaldı. Kanser vücuduna yayıldı ama o sahneye çıkmaya devam etti. Son konserini 23 Eylül 1980'de Pittsburgh'te verdi. O gün sesi hala güçlüydü ama bedeni yorgundu. 11 Mayıs 1981'de Miami'de hayata gözlerini yumdu. Henüz 36 yaşındaydı. Ölmeden önce oğluna söylediği son söz şuydu: para hayatı satın alamaz. Cenazesi ulusal yas ilan edildi
edilerek Jamaika'da yapıldı. Başbakan, sanatçılar, halk, binlerce kişi onu uğurladı. Bob Marley doğduğu yere Nine Mile'a gömüldü. Yanına gitarı, İncil'i ve bir tutam ganca konuldu. Çünkü o ölümden sonra bile inancıyla, sesiyle ve direnişiyle yaşamalıydı. Mezar taşında şu yazılıydı: özgürlük savaşçısı. Bugün onun şarkıları sadece kulaklarımızda değil, vicdanlarımızda yankılanıyor. O ezilenlerin dili, sessizlerin haykırışı, umudun melodisiydi. Çünkü Bob Marley bir ülkenin değil, bir insanlığın ortak sesiydi. Kendinizi küçük görmeyin. Bir damla su bile okyanusu değiştirebilir diyerek hepimize sorumluluk yükledi. Peki sen ne zaman kendi sesine kulak verdin? Sustuğun zaman içinden bir şarkı yükseliyor olabilir mi? Belki de şimdi. Karanlığa bir nota, umutsuzluğa bir ritim, hayata bir şarkı bırakma zamanı. Sessiz mi kalacaksın? Yoksa ayağa mı kalkacaksın? Bob Marley'in dediği gibi bu sabah uyan ve doğan güneşe gülümse. Daha fazla gerçek hayat hikayesi, ilham ve umut için Sesli Öğreti kanalına abone olmayı unutma.